Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere bu düz örgü çorabı anlatmaya çalışacağım. Bir önceki çorap videomda motifli bir çorap çalışmıştık. Sonrasında daha çok yeni başlayanlar için kolay bir çorap modeli istendi. O yüzden ben de böyle bir düz örgü çorap modeli çalışmayı tercih ettim yeni başlayanlar için. Yine diğer motifli çorabın dışında şöyle daha kolay bir bumerang topuk dediğimiz topuk modelini, daha kolay yapılabilen bir topuk modeli çalıştım. Bu şekilde bu papatyayı da sonradan ekledim. O yüzden bunun yapılışını anlatmayacağım. İsterseniz zaten işleme ile alakalı, çiçek işlemelerle alakalı örgülerin üzerine onlarla alakalı bir video ayrı çekmeyi düşünüyorum. Yine isterseniz bunu da sonra ayrı bir videoda anlatırım. Öylesine bir yeşil olduğu için bir papatya işlemek istedim üzerine. Evet, çorabım için patiklik bir ip kullandım. Böyle kısa bir çorap yaptım. 3 numara şiş kullandım. Detaylar bu şekilde. Şimdi videoya geçmeden önce sizden ricam kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da ücretsiz şekilde çorap desen şemaları veya örgü desen şemaları paylaşıyorum. Ve oradan da yine ördüğüm şeyleri paylaştığım için sizlerden gelen talep üzerine burada da videoların içeriğini belirleyebiliyorum. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz çorabın anlatımına geçelim. Evet, şöyle ipimden biraz ayırıyorum. Şimdi şişime toplamda 56 ilmek atacağım. 56 ilmeğin tam ortasına da bir tane ilmek belirleyici yerleştireceğim. Yani 28 ilmek atacağım. İlmek belirleyici yerleştireceğim ve üstüne bir 28 ilmek daha atacağım. Sonra onları çünkü ikiye böleceğim için ilmek belirleyici yerleştirdiğimizde kolaylık olacak. Evet, söylemiş olduğum gibi 56 ilmeğimi şişime attım. Şimdi ortaya da bakın 28 ilmek sonrasında, yani 56 ilmeğin tam ortasına bir tane ilmek belirleyici yerleştirdim. Şuraya bir tane de düğüm atıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlmeklerimi misinama çekiyorum. Tam böyle ortadan ilmek belirleyicinin olduğu yerden ilmeklerimi ayırıyorum. Evet. Şimdi bunu misinalı şişle öreceğimiz için şöyle yapıyorum. İpimin olduğu, bakın ipimin bağlı olduğu şişteki ilmekleri misinada bırakıyorum ve ipimin bağlı olmadığı diğer şişteki ilmeklerimi ise misineye alıyorum. Pardon, şişe alıyorum. Şişe geçirdim. Şimdi şöyle yapacağım. İpimi şöyle misinanın üstünden arka tarafa doğru atıyorum. Çünkü iki ters, iki düz, iki ters lastik öreceğiz. Siz isterseniz birebir lastikte, yani bir düz bir ters olarak da örebilirsiniz. Ben bu çorapta iki düz iki ters olarak çalışacağım. Düzle başlayacağımız için o yüzden ipimizi arka kısma doğru attık. Böyle aşağıda kalmaması gerekiyor. Evet, şimdi şuradaki ilmeklerimi öreceğim. Örerken ilmeklerimi, bakın şuradaki ilmeklerimle şu ilmekler, yani şişle misina çok yakın şekilde durması gerekiyor. Bunu böyle gevşek bir şekilde örmeyeceğiz. Çünkü o zaman çorabın kenarlarında bozukluklar oluşacak. O yüzden ilk başlangıcımızı yaparken her zaman şurayı sıkı bir şekilde tutalım. Sonra bakın iki düz
2 ters. Arkaya aldım ipimi. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıramın sonuna kadar ördüm. 2 tersle bittim, bakın 2 düzle başlamıştım, 2 tersle bittim. Şimdi şu ilmek belirleyiciyi de çıkarıyorum, artık işim kalmadı onunla çünkü. Bu sefer bakın şişimi şöyle şu şekilde, şimdi burayı ördük ya, bu şekilde çevirdim. Yani ördüklerimi arka kısma aldım. İlmeklerin yönlerinin de dönmemesine dikkat edelim bu arada. Düz taraf bize baksın hep. Ve şimdi örmediğim ilmeklerimi, yani yeni öreceklerimi şişime geçiriyorum tekrardan. Biraz önce ördüklerimi ise şişten misinaya itiyorum. Yine ipimi misinanın üstünden arkaya doğru aldım. Şimdi biraz önce yaptığım gibi şöyle yakın bir şekilde tuttum. İki karşılıklı ilmekleri, yani misina ile şişi yakın bir şekilde tuttum. Şimdi tekrardan 2 düz, 2 tersle bitmiştim sonda, biliyorsunuz. 2 düz, 2 ters olacak şekilde yine sıra sonuna kadar öreceğim. Evet, biraz kafa karıştırıcı gelebilir ilk başta, ilk defa misinalı şişle örüyorsanız, ancak eliniz alıştıktan sonra çok fazla rahat oluyor. Yani pratik bir şekilde hemen yani bunu mu şişe geçirecektim, onu mu misinaya etecektim asla demiyorsunuz. Pratik bir şekilde hemen yapıyorsunuz. Bu şekilde yine 2 düz 2 ters olmak üzere sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, yine sıramın sonuna kadar ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle şişimi çevirip ördüğüm ilmekleri arka kısma almış oluyorum. Ön kısımda da yeni öreceğim ilmekler olacak. Hemen yeni öreceğim ilmeklerimi bakın şöyle misinadan şişe aktarıyorum. Ördüklerimi ise yine bakın şöyle ipimi de arkaya atabilirim şu anda. Ördüklerimi yine şöyle misinaya doğru ittim. Oradaki şişi çıkardım. Evet, şimdi yine aynı şekilde 2 düz 2 ters şeklinde lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Bunu daha fazla göstermeme gerek yok herhalde. Zaten düz kısımda da yine aynı işlemi bol bol yapacağız. Yani misinalı şişle nasıl ördüğümüzü göreceksiniz. 2 düz 2 ters olacak şekilde lastiğimizi öreceğiz. 7 sıra toplamda öreceğim ben. İsterseniz siz daha uzun ya da daha kısa lastik yapabilirsiniz. Ben bilek çorabı gibi yapacağım biraz bunu. Kısa bir çorap olacak. O yüzden lastiğini de aşırı derecede uzatmayı düşünmüyorum. Sizler eğer uzun bir çorap yapacaksanız daha uzun bir lastikte örebilirsiniz. Ona göre kendimizi ayarlayalım. Ben 7 sıra örüp geliyorum. Evet, lastik kısmımızı ördük. Şimdi topuğa kadar, topuk yapacağımız yere kadar düz örgü olarak devam edeceğiz. Bakın burada gördüğünüz gibi son kısım burayı ördük. Şimdi her zaman yapmış olduğum gibi şişimi bu şekilde ters çeviriyorum. Öreceğim ilmekleri şişe, diğerlerini de misinaya çektim. Şimdi ipi arkaya aldım. Şöyle ve
düz örgü örmeye başlıyorum. Bütün örgülerimi, bütün sıramı daha doğrusu düz olarak örüyorum bu kısımda. Evet, bu sıramı düz olarak bitirdim. Şimdi yine bakın böyle çevirdim ve tekrardan bu şekilde ilmeklerimi yine öncesinde yaptığım gibi yapıyorum. Ve bu sırayı da yine düz olarak devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar düz örgü olarak örüyorum. Evet, sıramın sonuna kadar düz olarak ördüm. Şöyle bakın göstereceğim şimdi. Şimdi yine başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktasına geldiğimi şuradaki kısa ipten anlıyorum. Bakın şuradaki kısa ipe geldiğimde bir turumu tamamlamışım demektir. Bu şekilde anlayacaksınız. Şimdi topuk kısmına kadar, topuğu yapacağım yere kadar bu şekilde düz olarak devam ediyoruz. Yani tekrarlayan bir şey olduğu için aynı şeyi sürekli göstermeyelim. Buradan sonrasını ben tek devam edeyim. Topuk kısmına gelene kadar düz örgü olarak örelim. Topuk kısmına geldiğimde kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Evet, toplamda 14 sıra boyunca düz ördüm. Aslında sırasından ziyade daha çok şöyle ölçüsünü göstermek istiyorum. Bakın 6 santim kadar, çünkü ipiniz farklı olabilir. Ördüğünüz sıraya göre değişebilir. O yüzden benim ördüğüm boyutta örmek istiyorsanız 6 santim boyunca topuğa kadar lastikle birlikte örmüşüm. Şimdi artık topuk kısmını yapmaya geçiyoruz. Şimdi topuk kısmı için şöyle bir şey yapacağız. Normalde ne yapıyorduk? Örmediğimiz ilmeklerimizi şişe geçirip ördüklerimizi şişten çıkarıyorduk. Şu ipin olduğu şişteki ilmekleri şişten misinaya itiyorduk ve buradaki ilmekleri örmeye başlıyorduk. Şimdi şöyle yapacağız. Ördüğümüz ilmekler şişimizde kalacak. Şu şişteki ilmekleri, yani şuradaki ilmekleri bir süreliğine askıya alacağız. Bir süre sadece şu arkadaki ilmekleri öreceğiz. Yani şu ipimin olduğu şişteki ilmekleri öreceğiz. Şimdi nasıl yapıyoruz onu? Bakın buradaki şişimi şöyle çektim. Uzattım. Arka şişimden örmeye devam ediyorum. Hiç bu şişi boşaltmıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şuradaki ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece bu şiştekini ördüğümüz için bakın, yuvarlak formda örmediğimiz için mecbur tersi ters, düz yüzde de düz şekilde örmek zorundayız. Ters olarak bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, sıramın sonuna kadar ters olarak ördüm bu şiştekileri. Yine bu şişte devam edeceğim. İşimi şöyle ters çeviriyorum ve yine bakın şuradaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şişime. Şöyle yapalım. Evet, ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Artık topuk için kesmelere başlayacağız. Düz yüzde hep kesme yapacağız. Ters yüzde full hepsini ters olarak örmüştük. Hiçbir şekilde kesme vesaire yapmamıştık. Şimdi burada artık kesme yapacağız. Kesmelerimizi şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bakın ikinci ilmeğimin şöyle yönünü değiştiriyorum. Şişime takıyorum tekrardan. Şu iki ilmeği birlikte bakın.
Yönünü değiştirdim bu ilk ilmeğimin. 2 ilmeği birlikte şöyle arka kısımlarından düz olarak örüyorum. Ördüm ve son 3 ilmeğim kalana kadar tekrardan bütün sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar. Sonda. Son 3 ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi o 3 ilmeğin şu ikisini şöyle ön kısımlarından normal düz şekilde örüyorum. İkisini birlikte ama bakın. Şöyle biraz eğer zorlanırsanız şöyle önden bollaştırabilirsiniz ilmekleri. Sonra bakın düz şekilde ikisini birlikte alıyorum. Ve örüyorum bu şekilde. Son ilmeğimi de yine örüyorum. Evet, böyle yaptıktan sonra tekrar işimi ters çevirdim. Şimdi tekrar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzde bakın, ters yüzde kesinlikle eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde yine bir ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de bütün hepsini sıra sonuna kadar ters şekilde örüyorum. Evet, yine arka yüzde bütün sıramı ters olarak ördüm. Tekrar çeviriyorum. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Ne yapıyorduk? Ön sıramızda eksiltme yapacağız ama ilk ilmeğimizi bu şekilde örmeden aldık. Şimdi ikinci ve üçüncü ilmeğimizi eksilteceğiz. Ne yapıyorduk? Bakın şöyle düz örüyormuş gibi alıp şöyle yönünü değiştirip tekrar şişime geri takıyorum ve arka ilmeklerinden, pardon, arka kısmından şöyle düz olarak örüyorum ikisini birlikte ve yine 3 ilmeğim kalana kadar bütün sıramı düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 ilmeğim kaldı ve 3 ilmeğimi de yine bakın şöyle yine ön kısımlarından biraz açalım ilmeklerimizi ve düz şekilde ikisini birlikte düz şekilde alıp bu şekilde ördüm ve yine son ilmeğimi de ördüm. Evet, bu işlemi sürekli tekrarlayacağız. Aynı işlemi nereye kadar yapacağız? Bakın şişimde azaltmalar yapıyorum. Biliyorsunuz ki ön yüzde azaltıyorum. Ters yüzde hiçbir şekilde azaltma yapmıyorum. Ters yüzde hepsini ters örüyorum. Ön yüze geçtiğim zaman birer kenarlarda azaltma yapıyorum. Bu işlemi tekrarlıyoruz. Ta ki nereye kadar? Bu şişimde azaltacağız böyle üçgen bir şekilde gelecek ya. 10 ilmeğim kalana kadar ben bu şişimdeki ilmekleri bu şekilde azaltacağım. Aynı işlemi tekrarlayacağım yani sürekli. 10 ilmeğim kalana kadar bu işlemi tekrarlayalım. 10 ilmek kaldığında tekrar buluşalım. Evet, son kesmeyi birlikte yapalım istedim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi, ilk ilmeğimi şöyle yönü değiştirdim. İkinci ve üçüncü ilmeğimi kestim. Bu şekilde diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Hemen şuralardan şöyle
ilmeğimizi aldık. Düz olarak 2 ilmeğimizi birlikte kestik ve son ilmeğimizi yine düz olarak ördük. Evet, toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. 10 ilmek kalana kadar bu şekilde kesmelerimizi yapacağız demiştik. Ve şimdi artık kesmeleri yaptıktan sonra çorabı tekrar geri toparlayıp topuk kısmını oluşturmaya geldim. Şimdi çorabımızı nasıl geri toparlıyoruz? Bakın, kesmeleri yaparken farkındaysanız şu kenarlardaki ilmekleri hep örmeden almıştık. Örmeden aldığımız ilmekler bakın şuralarda gözüküyor. Şöyle. Şöyle de yakından bakın. Görmüş olduğunuz gibi şöyle V harfi gibi buralarda gözüküyor. Şimdi bu ilmeklerden birer tane böyle ilmekler çıkara çıkara her kenarda çorabımızı toparlayacağız ve aynı ilmek sayısına, yani 28 ilmek sayısına geri döneceğiz. Şimdi nasıl yapacağız onu hemen şöyle gösteriyoruz. Burada bitti, bakın, tekrar ileri geri bir şekilde örmüyorum. Şimdi her iki tarafta da eşit sayıda ilmek çıkaracağım. Toplamda şimdi 10 ilmeğim var. Yani 28 ilmeği tamamlamak için 18 ilmeğe ihtiyacım var. 9 ilmek buradan, 9 ilmek de buradan çıkaracağım ve böylelikle eşit ilmek sayısına, yani aynı ilmek sayısına tekrar ulaşmış olacağım. Şimdi ilmeklerimi çıkarırken bakın şuna dikkat edelim. Şimdi 9 ilmek buradan çıkaracağız ya. Buradaki şu ipimin bağlı olduğu kısımdaki yerden almayacağım ilmeğimi. Şuradan alacağım, bakın. Şuradan. İlk ilmeğim buradan çıkarılacak. Yani benim ilk çıkaracağım ilmek yeri şurası değil. Ona dikkat edelim. Buradan çıkaracağım. Nasıl çıkarıyorum ilmeğimi? Yine ben bu şişi kullanıyorum çıkarırken. Şöyle bakın, şurayı biraz daha netleştirelim. Evet, şöyle ilmeğimi bakın şuradan şöyle aldım. Şöyle arka kısmından doluyorum. Böyle çıkardım ilmeğimi. Tekrar gösterelim isterseniz. Bakın. Bunu tığ yardımıyla da yapabilirsiniz siz. Yani tığı buradan geçirip şuradan ilmeği alacaksınız. Ben böyle zorlanmadan yapıyorum. O yüzden benim için sıkıntı olmuyor. Sizler tığ kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şuradaki ilmekten başlıyoruz. Bakın almaya. Şöyle aldım. Çıkardım. Burada bir düz ilmek görüntüsü zaten oluştu. Ters tarafta ters ilmek görüntüsü oluşuyor. Bu şekilde ilk ilmeğimi çıkardım. Şimdi ilk ilmeğimi çıkardım. Ne yapıyorum? Hemen bunu örüyorum bu tarafa doğru. Birinciyi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıramın sonuna kadar ters olarak ördüm. Şimdi diğer ilmeğimi de buradan çıkaracağım, bakın. Şu noktadan çıkaracağım. Şuradan. Yine bakın ilmeğimin bağlı olduğu kısımdan değil, buradan diğer ilmeğimi çıkaracağım. Evet, onu da yine bakın, onu da bu sefer şöyle arka kısmından alıp şöyle çıkardım. Yine dediğim gibi tığ ile yapabilirsiniz. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle şuradaki noktadan, şuradan örmediğimiz ilmek zaten bariz kendini belli ediyor. Hemen alıyorum. Şöyle arka kısmından geçirdim şişimi. Bu şekilde ördüm.
Yani ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Geri dönüyorum ve bütün ilmeklerimi bu sefer düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Diğerlerini düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar yine düz olarak örelim. Evet, sıra sonuna kadar ördük düz olarak. Bakın şimdi yine ilmek çıkaracağız bu noktadan. Şurada zaten ilk çıkardığım ilmek gözüküyor, bakın. Burada ilk çıkardığım ilmek şurası. Şimdi şu noktadan, bakın şuradan yine ilmeğimi çıkaracağım. Evet, yine aynı şekilde bakın ön taraftayız. Buradan şöyle şişimi geçirdim. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar ters çeviriyorum. Ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak öreceğim. Evet, bu şekilde ördük. Şimdi tekrardan yine ilmek çıkaracağız. Bakın biraz önce çıkardığımız ilmek yine şurada belli. Netleştiriyorum. Yine bakın şurası ilk çıkardığımız, biraz önce çıkardığımız ilmek. Şimdi tekrardan bir altındakinden, şu noktadan yine ilmeğimi çıkaracağım buradan. Yine biraz önce yaptığım gibi şuradan batıyorum. Buradan bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Ve tekrar ters çevirdim. Örmeden aldım. Diğerlerini de düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi topuğun o çıkıntısı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi diğer ilmeklerimizi de gösterdiğim şekilde çıkaralım. Yine son ilmeğimde birlikte yaparız. Buradan sonrasını tek devam edeyim. Dediğim gibi son ilmeği de, son iki ilmeği de tekrar birlikte çıkaralım ve çorabımıza devam edelim. Evet, son çıkaracağım iki ilmeğim kaldı. Söylemiş olduğum gibi. Bakın son ilmekler biraz daha küçük gözükür. Diğerleri kadar belirgin olmaz. Hemen son çıkardığımız, bakın şuradaki ilmeğin altındaki ilmekten çıkarıyoruz. Şuradan şöyle bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi, ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıramı düz olarak ördükten sonra 28. ve son ilmeğimi de şuradan çıkarıyorum. Bakın son çıkardığınız ilmeğin bir altından hemen gözükmeyebiliyor o, çünkü küçük bir ilmek daha. Şöyle bir dakika, ipimi öne almam gerekiyor. Evet, bu şekilde son ilmeğimi de buradan çıkarıyorum ve düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıp diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar.
Evet, görmüş olduğunuz gibi topuğumuz oluştu. Şurada bu şekilde topuğumuz oluştu. Şimdi çorabımız eski formuna geri dönmüş oldu. Yani nasıl örüyorsak çorabın topuğuna başlamadan önce o şekilde, bakın yine ön ilmeklerimi artık çorabımın ön yüzündeki ilmekleri örmeye devam edeceğim. Yine bu şekilde bakın, yuvarlak formda hem önü hem arkayı örmeye devam ediyorum. Buradan sonrası için düz örgü olarak devam ediyorum. Nereye kadar? Burun kısmı için kesmelere başlayana kadar, buradan sonrası için düz örgü olarak devam ediyorum. Yine bu turu bir kez göstereyim şöyle, topuktan sonrası olduğu için. Bakın böyle düz olarak yine sıra sonuna kadar örüyorum. Ters çevirdim. Yine burayı da, arka kısmı da bu şekilde yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Burası çorabımızın artık ayak kısmı olacak. Yani ayak uzunluğumuza göre burun kısmına kadar ne kadar uzunlukta yapacaksak o kadar düz örgü olarak öreceğiz. Bu şekilde örelim ve sonra çorabımızın diğer kısımları için devam edelim. Evet, toplamda 50 sıra boyunca düz örgü olarak ördüm topuktan sonra. Şimdi artık burun kısmını yapmaya geçeceğiz. Bu kısmı böyle daraltacağız. Şimdi ben 50 sıra boyunca ördüm. Tabii ki sizler ayağınızın boyutuna göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Zaten misinalı şişle ördüğümüz için deneyerek de çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. İşte daha önce ördüğünüz bir çorabınız varsa ona uygun şekilde de ölçerek bakabilirsiniz. Evet, şimdi burun kısmını yapmaya geçelim. Burun kısmını her zamanki gibi şöyle şişimi aldım. Ön kısımdan, bakın çorabımızın ön kısmı burası. Ön kısımdan örmeye başlayacağım. Aslında topuk yapımıyla benziyor. Bu yaptığımız bumerang topukla benziyor aslında nasıl yapıldığı. Şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra ikinci ve üçüncü ilmeklerimi şöyle yönlerini değiştirdim ve şöyle onları arka kısımlarından kesiyorum ve sonra 3 ilmeğim kalana kadar, sonda 3 ilmeğim kalana kadar örmeye devam ediyorum. Yine sol kısımda da o 3 ilmeğin ikisini keseceğiz çünkü. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğin şu ikisini, bakın yine topukta da yaptığımız gibi şöyle önlerinden biraz bollaştırıp şöyle düz örer gibi ikisini birlikte örüyorum. Kesmiş oldum ve son ilmeğimi yine bu şekilde ördüm. Şimdi hemen ne yapıyorum? İşimi ters çevirdim. Yine misinadaki ilmekleri şişe aktardım. Şiştekileri misinaya geçirdim ve yine aynı işlemi yapıyorum. Ne yapıyorum? İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle yönlerini değiştirdim ve arka kısımlarından keserek, örerek kestim ve yine biraz önce yaptığım gibi 3 ilmeğim kalana kadar örmeye devam ediyorum.
Evet, yine sonda 3 ilmeğim kaldı. Yine biraz önce yaptığımın aynısını yapıyorum. Şöyle söylemiş olduğum gibi şöyle önlerinden bollaştırdım ve yine düz şekilde ikisini birlikte alarak kesmiş oldum ve son ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Şimdi ilk kesmemizi yapmış olduk. Hem ön kısımda hem arka kısımda ilk kesmemizi yapmış olduk. Şimdi yine çorabımızın ön kısmındayız ve bu sefer kesme yapmadan bir tur boyunca öreceğim. Yani hem ön kısmı hem de arka kısmı hiç kesme yapmadan düz şekilde öreceğim. Bu şekilde bakın sıramın sonuna kadar düz şekilde örüyorum. Bu sırayı ördüm bakın düz şekilde. Şimdi yine arka yüzü çeviriyorum artık. İlmeğimi şuradan tekrar geri takayım ilmeğimi. Evet. Arka yüzü çevirdim. Yani çorabımın arka kısmını çevirdim. Bakın topuk kısmı. Şimdi bu sırayı da yine düz olarak örüyorum. Yani ben biraz önce nereyi ördüm? Sadece ön sırayı. Şimdi çorabın arka kısmını da düz olarak örüyorum. Yani bir tur düz olarak örüyorum. Düz örgü olarak örüyorum çorabımı. Yine bu sırayı da hiçbir kesme yapmadan düz şekilde örüyorum. Evet, hiç kesme yapmadan hem öndeki kısmı hem arkadaki kısmı yani bir tur düz olarak örmüş olduk. Şimdi artık kesme sırasındayız. Yani bu demek oluyor ki biz ne yapacağız? Bir sıra keseceğiz, bir sıra kesmeyeceğiz. Bakın şimdi biraz önce kesmemiştik. Bu sefer artık kesme sırasındayız. Ne yapıyoruz? Bakın yine aynı işlem. Burayı son kez tekrar gösteriyorum. Şöyle birinciyi ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle yönlerini değiştirdim ve bakın şişin arka kısmındayım. Yani ilmeklerin arka kısmından alarak kesiyorum. Bu şekilde ve yine son 3 ilmeğim kalana kadar düz şekilde örüyorum. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Yine biraz önce yaptığım gibi önce şöyle bollaştırdım ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bakın bu arka kısmından değil. Bu zaten gözüküyordur. Normal düz örer gibi alıyorum önden ve bu şekilde kestim. Ve ne yapıyoruz? Şimdi son ilmeğimizi de örüyoruz. Evet, burada yine tekrarlayan bir işlem var. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Arka kısımda da aynı işlemi uygulayalım. Yani toplamda ne yapmış olacağız? Bir tur kesmiş olacağız. Ve bu kesme işlemini bitirdikten sonra yine bir tur kesmeyeceğiz. Bir tur keseceğiz, bir tur kesmeyeceğiz. Bu şekilde bir kesip bir kesmeyerek ilmeklerimizi yavaş yavaş azaltacağız. Bu şekilde yapalım ta ki nereye kadar? Her iki şişimde de 10 ilmeğim kalana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Sonra da o 10 ilmeğim kaldıktan sonra onları burun kapama işlemiyle kapatacağız. 10 ilmek kalana kadar örelim. Sonra tekrar buluşalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi her iki şişimde de 10 ilmeğim kaldı. 10 ilmek kalana kadar öreceğiz demiştik. Şimdi artık burun kapama kısmına geçeceğiz. Bunun için şöyle bakın, ördüğüm ipi şurayı kapatacak kadar uzunlukta kesiyorum göz kararı. Şimdi ipimi kestikten sonra ipime bir tane yün iğnesi geçiriyorum. Evet, iğnemi geçirdikten sonra bakın şöyle iki şişi de biraz ilmeklerimi uca kadar getireceğim.
Şimdi şöyle bir işlem uygulayacağım. Bakın, ön taraftaki şişimden başlayacağım. Yine bakın, ipimin olduğu şiş arkada bağlı olduğu. Yani normalde olsaydı biz bu şişi çıkarıp buradaki ilmekleri örecektik. Ama şimdi kapama işlemi yapıyoruz. Her ikisi de şişte olacak. Şimdi iğne ile bakın, şunu düz şekilde örüyormuş gibi alıyorum. Çıkarıyorum. İğnemi burada böyle sabitledim. İkinci ilmeğimi de, ön şişimdeki ikinci ilmeğimi ters şekilde alıyormuş gibi, ters şekilde örüyormuş gibi alıyorum. Ama şişimden çıkarmıyorum. Şişte bırakıyorum. Ve arka şişe geçiyorum şimdi. Burada tersle bittik ya. Arka şişte tersle başlıyorum almaya, bakın. Ön şişte düzle başlamıştım almaya. Tersle ikinci ilmeğimi alıp şişte bırakmıştım. Arka şişte ise tersle alıyorum. İlk ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci ilmeğimi ise düz olarak alıyorum. Ama çıkarmıyorum. Hep çıkar ve çıkarma şeklinde ilerleyeceğiz. Yani her iki şişte de ilk ilmeğimizi alıp çıkaracağız. İkinci ilmeğimizi şişte bırakacağız. İlk ilmeğimizi alacağız, çıkaracağız. İkinciyi şişte bırakacağız. Ama aldığımız yönler önemli aslında. Bunu da şuradan hemen aklınızda tutabilirsiniz. İlk neyle başlıyorum? Bakın burada düzle başlıyorum. Yani ilk düzle başladığınızda, aklınızda tuttuğunuz zaman, arka şişte de ilk tersle başladığınızda, aklınızda tuttuğunuzda, ikinciler hep onun tersi oluyor zaten. Bakın, düzle başladım. İlkini şişten çıkardım ilk ilmeğimi. Şimdi burayı sabitledim. İkinci ilmeğimi ise ters olarak aldım ve çıkarmadım. Arka şişe geçiyorum. Tekrar şimdi bakın, tersle alıyorum. Çıkarıyorum. Düz olarak alıyorum. Çıkarmıyorum. Bir şişte neyle bitersek öbüründe onunla başlıyoruz. Öyle de düşünebilirsiniz. Bakın, yine ön şişimde düzle aldım. Çıkardım. Ters ile aldım. Çıkarmadım. Şimdi bakın, burada ters örer gibi aldım. Burada da ters örer gibi alıyorum. Başlıyorum arka şişte. Çıkardım. Düz örüyor gibi aldım. Çıkarmıyorum. Bu işlemi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettirelim. Yine son ilmekleri göstereceğim tekrardan. Evet, şişimde son 2 tane, her iki şişimde de ikişer tane ilmeğim kaldı. Yine bakın, hemen ön şişten düz olarak aldım. İkinciyi ters olarak aldım. Şişte bırakıyorum. Ve arka şiştekini ters olarak aldım. Çıkarıyorum. Düz olarak alıyorum. Bırakıyorum. Şimdi son 2 tane bakın. Her iki şişimde birer tane ilmeğim kaldı. Şimdi şuradan
ön şişimdekini düz olarak alıyorum. Arka şişimdekini de ters olarak alıyorum. İkisini de şişten çıkardım. Bu şekilde burayı şöyle sıkıladım biraz ve görmüş olduğunuz gibi burnumuzu da, burun kısmını da kapamış olduk. Şimdi şöyle hemen çorabın bu kısmından şöyle batıyorum. İğneyle içeri çekiyorum. Bakın şuradaki çıkıntıyı da içeri çekiyorum. İlk kapadığımızda burada bir çıkıntı oluyor. İğneyle oradan yakından battığımız zaman oradaki çıkıntıyı içeri alıyorum. Şimdi sonra şu ipliğimizi de bakın şuradaki ters noktalardan şöyle alarak burada biraz yürütüp saklıyoruz. Sonra o ipliğimizi de kesiyoruz. Bu şekilde çorabımızı bitirmiş olduk. İpliklerimizi bakın burada da yine şurada kalan başlangıçta kalan ipliğimizi de şurada iç kısma yürütüp saklayacağız. Evet, çorabımızın son hali de bu şekilde. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifli örmeler dilerim.